Justin orduya katıldığında özel kuvvetlerde görev almanın hayallerini kuruyordu ve bunun için çok çalışıyordu. Ordunun düzenlediği testlerden yüksek puanlar alıyordu ve aynı zamanda yabancı dil öğrenmeyi çok seviyordu. Korece ise onun uzmanlık alanıydı. Justin kaybolmadan önce askeri tesiste önemli bir görev yapıyordu. Kaybolduktan 3 ay sonra ise arabası bir otelin otoparkında terk edilmiş halde bulundu. Anahtarları, cüzdanı, bir evrak çantası ve boynunda taşıdığı künye de arabanın bagajında bulundu. Peki Justin'in kayboluşunun yaptığı görevle bir ilgisi olabilir miydi? Bu olayda gerçekten ilginç detaylar var. Şimdi bunlar hakkında biraz konuşalım. Kız arkadaşı bir bilişim uzmanıydı ve düzenli olarak görüşüyorlardı. Justin ise Kaliforniya'daki eski bir askeri karakolda görevdeydi. Kız arkadaşını görebilmek için her seferinde yaklaşık 130 kilometre yol gitmesi gerekiyordu. Kaybolmadan önceki haftalarda kız arkadaşı onun davranışlarında aşırı derecede bir değişiklik olduğunu fark etmişti. Anlattığına göre Justin sürekli birilerinden gizlenirmiş gibi davranışlar sergiliyordu. Beraber gezdiklerinde veya yemek yediklerinde Justin aniden her ne yapıyorlarsa yaptıkları şeyi bırakırdı ve kız arkadaşına "Üzgünüm, bazı insanlarla görüşmem gerekiyor ama hemen döneceğim" diyerek oradan ayrılırdı. Kız arkadaşı ise orada öylece kalırdı. En son Justin'e neler olduğunu sorduğunda bunun bir sır olduğunu ve bunu asla açıklayamayacağını söyledi. Justin, Kaliforniya'daki askeri karakolda 3 yıl görev yaptıktan sonra Washington'daki başka bir askeri üsse transfer oldu. Burada 2 ay kadar görev yaptıktan sonra 2 hafta izin aldı ve kız arkadaşını tekrar ziyaret etmeye gitti. Tekrar görüştüklerinde kız arkadaşı onun garip davranışlarının hala devam ettiğinden bahsetti. Justin'in sürekli yanında taşıdığı bir evrak çantası vardı. Bahsi geçen evrak çantasına çok dikkat ederdi ve kız arkadaşının yanında çantayı asla açmazdı. Bir keresinde kız arkadaşı o çantada neler olduğunu merak etmişti ve Justin çantayı açarken onu gizlice gözetlemişti. Garip bir şekilde Justin çantada bulunan evrakları küçük parçalara ayırmaktan başka pek bir şey yapmıyordu. Kız arkadaşına göre kontrolden çıkmış gibi davranışlar sergiliyordu. Hatta bir gün oturma odasında onun durup dururken ağladığını görmüştü. Sonrasında evde bulunan telefon çaldı ve kız arkadaşı telefona cevap verdi. Telefonda kim olduğu bilinmeyen bir yabancı Justin'in kız arkadaşına "görev bitti" dedi. Kız arkadaşı ise arayan yabancı kişiye bunun ne anlama geldiğini sordu. Telefonun diğer ucundaki yabancı ise ona sadece "görevin bittiğini söyle, o bunun ne anlama geldiğini anlayacaktır" dedi. Kız arkadaşı Justin'e birinin aradığını ve ona bunları söylediğini anlattı. Justin bunu duyduğunda sinirli bir şekilde tepki vererek küfür etmeye başladı. Kız arkadaşı neler olup bittiğini öğrenmek istediği için ona kimlerle çalıştığını sordu. Justin ise "bunu bilmek istemezsin" diyerek konuyu kapattı. 2 haftalık izni bittikten sonra görev yerine geri döndü. Aradan fazla zaman geçmeden görevde olduğu askeri üstten firar etti ve kendisine bir tabanca ile yüklü miktarda mühimmat aldı. Askerden firar eden herhangi birinin saklanması gerekirken Justin saklanmak için özel bir çaba göstermiyordu. Yaklaşık 3 yıl görev yaptığı eski görev yeri olan askeri karakolun etrafında birkaç kez görülmüştü. Sonrasında kız arkadaşını tekrar görmeye gitti ve kız arkadaşı artık neler döndüğünü anlatması için ona baskı yapıyordu. Ondan ailesini aramasını ve onlara iyi olduğunu söylemesini istiyordu. Justin ise ona Beyaz Kumlar adındaki bu filmi izlemesini ve aynı filmi ailesine de izletmesini söyledi. Beyaz Kumlar, silah kaçakçılığı, CIA ve FBI hakkında olan 1992 yapımı bir filmdir. Kız arkadaşına "eğer bir gün benim künyelerimi bir yerde bulursanız bu benim artık hayatta olmadığım anlamına gelir" dedi. Bunların dışında neler olup bittiği hakkında tek bir kelime bile etmedi. Sonrasında kız arkadaşının evinden ayrıldı ve o günden sonra bir daha hiç görülmedi. Bu olaydan 3 ay sonra arabası okyanusa yakın olan bir otelin otoparkında terk edilmiş halde bulundu ve bagajında Justin'in bahsettiği künyeler vardı. Otel kayıtlarına göre Justin o otele hiçbir zaman giriş yapmamıştı. Tabanca ve mühimmatlar ise hiçbir yerde bulunamadı. Ancak garip bir şekilde gözünün önünden asla ayırmadığı evrak çantası da bagajda bulundu.
Peki Justin silah kaçakçılığı gibi gizli bir görevin güvenliği gerekçesiyle birileri tarafından ortadan kaldırılmış olabilir miydi? Eğer öyleyse bunun FBI, CIA veya ordu ile bir ilgisinin olması oldukça düşük ihtimal. Görevde bulunan askerin kız arkadaşının evini arayarak Justin'e söyle, görev bitti gibi bir ifade kullanmak böylesine kurumlar için amatörce bir davranış olurdu. Devlete bağlı herhangi bir özel birlik böyle çalışmaz. Böyle görevler genellikle gizli olur ve basit hatalara asla yer verilmez. Justin belki de bahsettiği filmdeki gibi bir silah kaçakçısı olmak istiyordu. Eğer küçük çaplı da olsa böyle karanlık işlere bulaştıysa, çalıştığı kişilerin onu ortadan kaldırması oldukça kolay olurdu. Askerden firar ettiği sıralarda eski görev aldığı askeri karakol civarlarında tekrar dolanmasının sebebi orada bulunan silahlara bir şekilde erişmek istediği için olabilirdi. Aslında bu teoriyi doğrulayan 1992 yılında gazetede yayınlanmış bir haber var. Habere göre polisler bazı sokak çetelerine baskın düzenlemişti ve baskında çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti. Ele geçirilen mühimmat Amerikan ordusuna aitti ve mühimmatlar Justin'in görev yeri olan askeri karakoldan çalınmıştı. Polisler ise oradan çalınan mühimmatların uyuşturucu karşılığında satıldığından bahsetmişti. Eve gelen aramadan ise onun bu işte yalnız olmadığı sonucuna varabiliriz. Eğer öyleyse bu işteki diğer ortakları tarafından ortadan kaldırılmış olabilirdi veya ordudaki herhangi biri ona şantaj yaparak onu kullanıyor olabilirdi. Görevdeyken ufak bir hırsızlık yaptığı için uzun süre mutfakta çalışmak zorunda kalmıştı. Eğer bu hırsızlık ufak tefek şeylerin dışına çıktıysa birisi bunları ifşa edeceğini söyleyerek onu kullanıyor ve pis işlerini ona yaptırıyor olabilirdi. Justin'in bahsettiği film, ordunun etrafında gezerken görülmesi ve görev aldığı yerden silahların çalınması sadece bir tesadüften ibaret olmayabilir. Belki de sadece kız arkadaşına havalı görünmek için böyle bir yalan uydurmuş olabilirdi. Telefonla arayan kişiyi daha önceden ayarlayarak böyle bir senaryo kurgulamış olabilirdi. Ancak bütün bunlar uydurulmuş bir yalandan ibaret olsaydı, aradan geçen 28 yıl sonra er ya da geç ortaya çıkmış olurdu. Justin'in kız arkadaşını arayan kişinin kim olduğu ise hiçbir zaman tespit edilemedi. Aslında onun değiştiğinden bahsetmesi bence üzerine gidilmesi gereken önemli bir detaydı. Kayıtlara göre Justin'in hiçbir akıl hastalığı yoktu. Ancak kız arkadaşının söylediğine göre son zamanlarda değişmeye başlaması bir akıl hastalığı belirtisi olabilirdi. Eğer bilinmeyen ciddi bir hastalığı varsa bahsettiği filmdeki kötü adam rolüne fazla kaptırmış olabilirdi. Belki de Justin askerde tam olarak istediği başarıyı elde edemedi ve bu da hayallerinin kırılım noktası olmuş olabilirdi. Çünkü daha önceden bahsettiğim gibi görev sırasında askeri üste ufak bir hırsızlık yapmıştı. Bu nedenle askerlik süresinin ciddi bir zamanını mutfakta hizmet ederek geçirmişti. Bu olayı kaldıramayıp otelin yakınında bulunan okyanusun hırçın dalgalarına kendisini bırakarak bu hayatla vedalaşmak istemiş olabilirdi. Justin 1993 yılında kaybolduğunda 21 yaşındaydı ve 28 yıldır ona ne olduğu çözülemeyen bir gizem olarak yarım kaldı.